Herkese merhaba. Şimdi hafta sonu bir altın ve gümüşe bakalım istedim. Özellikle gümüşte çok iyi fırsatlar olduğunu düşündüğüm seviyeler. Bunu tabii biraz geniş bakacağım. Dolayısıyla video da biraz uzun olabilir. Ama mutlaka videonun tamamını izlemenizi tavsiye ederim. 2011 yılından gelen bir süreci değerlendireceğiz ve özellikle gümüşte çok güzel fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Şimdi ons gümüşün grafiğiyle başlayalım analize. Şöyle haftalık grafiklere dönmek istiyorum. Haftalık grafiklerden baktığımızda şuradaki şu yaşanan düşüş 11.66 seviyesine kadar gelen şu düşüş pandemi sürecinde yaşadığımız o beklenmedik satışlardı. Buradan gelen bu alımlar yukarıda 30-28.91 aralığına kadar bir yükseliş getirdi. Sonrasında da bu Ağustos 2020 ayından sonra aşağıda da 22.51, 21.38 dip olarak çalıştırıp şu yatay alanda yaklaşık 1,5 senelik bir hareket gördük gümüşte. Şimdi geldiğimiz nokta aslında aşağıda 21.38'in çok önemli olduğu bir seviye. 21.38 kırılırsa şu yatay bandtan çıkacak. Minimum bu yatay bandın yüksekliği kadar, yani yaklaşık bir burada 9 dolar kadar bir satış getirebilir. Bu da açıkçası 12 dolarlara kadar bir satışı tetikleyebilir. Ancak bunu düşünmek için şu an çok erken. Bu yatay band, yani 22.51, 21.38'in de aslında alım için çok önemli olduğunu şu geçtiğimiz 1,5 senelik hareketten görebiliyoruz. Tabii yarın ne olacağını bugünden öngörebilmemiz mümkün değil. O yüzden bu bölgeyi alım olarak kullananların da mutlaka 21.38 altında en azından haftalık kapanışı görüp stoplamaları gerektiğini düşünüyorum. Bunun da nedenini 2011-2013 yılları arasında yaşadığımız şu yatay banttan göstermek istiyorum. Burada da gene şu yatay süreci yaşadıktan sonra FED'den faiz arttırım süreci geldi ve bundan dolayı da bu 26 dolar desteği kırılıp gümüşte 13.70'lere kadar bir satış sürecini getirdi. Şimdi dolayısıyla şu an yaşadığımız sürecin de aslında bu riski var. Şöyle bakalım buna. Yaklaşık %47'lik bir satış yaşandı ons gümüşte. Bu benzer hareketi şu an burada da yaşayabiliriz. Bu risk her zaman var, bakın bunu hiç unutmayalım. Yani şöyle bakıyorum ben olaya. Bu süreçte Amerika'da düşük enflasyon problemi vardı. Düşük enflasyona karşılık Fed'in faiz arttırımına geçmesi faizde pozitif bir getiriyi ortaya koydu. Enflasyondan fazla faiz verilince emtiadan da bir çıkış yaşanıp dolar faize geçildi ve bu düşüşler yaşandı. Fakat şu an yaşadığımız süreçte Amerika'da yüksek enflasyon problemi var. %7 enflasyona karşılık %0,25 faiz veriliyor. Bu enflasyonu önümüzdeki bir sene içerisinde ne kadar arttırım yaparsa yapsın %7 enflasyona yaklaşabilmesi mümkün olmayacak. Aksi takdirde bunu enflasyonun üstünde bir faiz vermek adına enflasyonu hızlı yükseltirse bu sefer tüm dünyayı etkileyen çok daha sert bir krize sebep olacaklar. O nedenle bu faizi enflasyon kadar yükseltemeyeceklerini düşünüyorum. Bu durumda da borsadan özellikle çıkan sermayenin dolarda kalabilme şansı yok. Çünkü dolar faizinde kaldığı takdirde faizden yüksek enflasyondan ötürü paraları değer kaybedecek. Bu nedenle riskli yatırımlardan çıkan paranın emtiaya geçeceği, yani altına, gümüşe geçeceğini düşünüyorum. Bu açıdan baktığımızda da şu 22.51-21.38 bandının çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ancak tekrar söylüyorum, 21.38 altında mutlaka stop olmalı. Haftalık kapanışlar takip ederek. Çünkü burada bir fitiller atılabilir. Hafta içinde düşüşler görünebilir ama haftayı nerede kapattığı çok önemli olacak. Mesela geçtiğimiz hafta şöyle saatlik grafiklere dönersek
çok ciddi satışlar gördük. Hatta şöyle 4 saatliğe dönelim. FED kararı ile birlikte, FED açıklamaları ile birlikte buradan çok ciddi satışlar gördük. Fakat haftanın son 4 saati neredeyse buradaki satışları geri alacak. Tam alamadı aslında. Şöyle bir 22.50'nin üstünde kapanışlar gelseydi çok daha güzel bir görünüm olacaktı burada. Ancak son 4 saatte çok ciddi alımlar geldiğini gördük. Şimdi pazartesi, salı çok önemli olacak. Şu 2 günde de eğer benzer şekilde yükselişler görürsek burasının bir dip olma ihtimali var. Önceki dipten de baktığımızda destek bölgemiz 22.11-21.94 aralığından geçiyor. Şu kısa aralığı kullanarak aslında çok güzel bir trade imkanı verecektir ons gümüş. Şimdi gümüş üzerinde özellikle duruyorum. Bunun da bir başka nedenini de size göstermek istiyorum altınla kıyaslayarak. Şimdi burada bir 2011 zirvesinden günümüze gelmek istiyorum. Gümüş 2011 zirvesinden baktığımızda %55 aşağıda. Fed'in bilanço genişlemesine rağmen gümüş dolar karşısında değer kazanamamış durumda, baskılanmış durumda. Sadece bunu geriye alıp 2011 dönemine geri dönmesi bile %55'lik bir fırsat sunuyor bize. Bunu bir de altından size göstermek istiyorum. Şimdi altından baktığımız zaman ise 2011 zirvesinden günümüze %7'lik bir fark var. 2011 zirvesinden %7 aşağı. Tabii bir de burada pandemi döneminde 2011 zirvesinin de üstüne atıp 2000 doların üstüne giden bir ons altını görüyoruz. Dolayısıyla 2011 zirvesinden de günümüze baktığımızda %7'lik fark var. Bunu ons gümüşe taşıdığımızda %55'lik bir fark var. Dolayısıyla ons gümüşün önündeki alan çok daha açık, çok daha iyi getiriler sağlayabileceğini önümüzdeki süreçte düşünüyorum. Tabii bunun şartı ons gümüşün 21.38 altında haftalık kapanış yapmaması. 21.38 altında kapanışlar görürsek gözden kaçırdığımız bazı gelişmeler olmuş olabilir diye bakacağız. Kaldı ki Ukrayna gerginliği hala devam ediyor. Omikron'la ilgili neler olacağını daha henüz bilemiyoruz. Dolayısıyla çok fazla belirsizliklerin olmasına rağmen emtianın bu kadar düşmüş olması gerçekten ilginç. Tabii buradan pek çok çıkarım yapabiliriz. Altında ve gümüşte bir manipülasyonun olduğunu, borsadan çıkan sermayenin daha ucuzdan mal toplamak için altını ve gümüşü baskılamış olabileceğini de düşünebiliriz ama yani bunlar komplo teorisinden öte geçmeyecektir. Bunu ispatlayacak bazı veriler olsa da bunların üzerinde çok durmak istemiyorum. Sonuçta bizim odaklanacağımız nokta grafiklerdir, fiyattır ve özellikle gümüşte ciddi bir fırsat yakalamış olabiliriz. Bunu bir hatırlatmak istedim. Şimdi önümüzdeki hafta hangi seviyelere dikkat edeceğiz? Bununla başlayalım. Şuradan saatlik grafiklere döneceğim. Önümüzdeki hafta için önemli destek bölgemiz 22.11-21.94 aralığı olacak. 21.94 altında bir miktar daha satışlar 21.38'lere doğru sarkabilir. Ama dediğim gibi bu 22.51-21.38 aralığı alım için çok güzel bir fırsat. 21.38 altında mutlaka stop olmak şartıyla. Eğer bu bölgede bir dip oluşumu olduğuna karar verirsek de bunun da aslında şuradan bir Fibonacci düzeltme seviyelerine bakacağız bu düşüşün. O seviyelerdeki hareketler bize net olarak gösterecektir. Buradan olası yükselişlerde iki seviye benim için önemli olacak. Yukarıda %38.2 seviyesi 23 dolar seviyesinden geçiyor şu an. Aynı zamanda şurada bir destek bölgemiz vardı. Bakın burada da çalıştı. Buradan ilk tepkiyi vermişti. 23.09-23 dolar aralığı. Bu aralık ilk direnç bölgemiz olacaktır. Bunun da üstünde %61.8 seviyesi var. Bu da 23.70'lerden geçiyor. Bu %61.8 seviyesinin kırılması
Yukarıda 24 dolar, 24.70'leri hedefleyeceğini düşündürür bana. Fibonacci düzeltme seviyelerinin en önemli rakamıdır bu %61.8. O da 23.70'lerden geçiyor. Şu direnç aralığımız var zaten yataydan gelen aynı zamanda. Şuradaki şu aykırı mumlardan ötürü belirlemiştik bu bölgeyi de. 23.83, 23.71. Genelde bu tür hareketlerde ne kadar hızlı düşüşler yaşanırsa o kadar hızlı da dönüşler beklenir. Yani önümüzdeki hafta şu dönüşün gücünü bir takip edeceğiz. Tabii ilk olarak da aşağıda 21.94 desteğini koruması şartıyla. Şimdi bir de ons altın grafiğimize dönelim. Şunları bir temizleyelim. Ons altın aslında gümüşe nazaran daha güçlü duruyor şu an. Gümüşteki 21.38 desteğimiz ons altın için 1717 seviyesinden geçiyor. Dolayısıyla 1790'lardayız şu an. Ons altın gümüşe göre daha güçlü durdu bu satış sürecinde. Şimdi önümüzdeki hafta biz ons altındaki seviyelerimizi bir belirleyelim. Şurada bir destek bölgemiz vardı. 1784-1781 aralığından geçen. Bunu da şu son yükselişin başladığı seviyeydi. Burada bir çift dip oluşumu söz konusu olabilir. Gene önümüzdeki hafta yükselişlere bakıp bunun gerçekleşip gerçekleşmediğine karar vereceğiz. Gene şöyle 4 saatliklere geçelim. Daha sağlıklı görelim grafiği. Evet bakın şurada 2021 Aralık tarihindeki dip sonrasında oluşan bu üçüncü dibimiz. Aslında çift dip de değil. Burada 3 dip oluşmuş durumda. Dolayısıyla önümüzdeki hafta 1781 kırılıyor mu bunu takip edeceğiz. 1781'den satışlar derinleşirse aşağıda 1763, 1758 hatta bu 1753'e kadar bakın şurada bir sarkma yaşanmıştı. Bu alanı takip edeceğiz önümüzdeki hafta. Ancak burada da bakın son 4 saatte gene güçlü bir alım geldi. Ve aslında altının şu alımı çok daha güçlü oldu gümüşe göre. O yüzden cuma günü yaşadığımız şu satış altın ve gümüşte bize dibin oluştuğunu söyleyebilir. Yakından takip etmemiz lazım. Altında da yukarıda takip edeceğimiz seviyelere bir bakalım. Yine Fibonacci seviyelerimizi bir çekelim. Bunların da destek dirençlerle desteklenip desteklenmediğine bakacağız tabii. Şimdi burada ilk önemli seviyemiz %38.2 1808 seviyesinden geçiyor. Buradaki düşüşte hatırlarsanız bu bölgeyi önemli demiştik. 1808-1805 aralığı. Burası kırılırsa bir önceki dibe gider demiştik. Şimdi dönüşte de gene aynı bölge direnç olarak çalışacak ve önemli olacak bizim için. Bir diğer ve Fibonacci'nin esas önemli olarak gördüğümüz seviyesi %61.8 1825'ten geçiyor. Gene bu bölgeyi hatırlarsanız burası kırılırsa düşüş hızlanabilir. Buraya kadar olan satışlar normal demiştik. Bu bölgeyi de şu yükseliş sürecindeki şuradaki aykırı mumlardan çıkartmıştık daha düşük zaman dilimlerinde. Dolayısıyla dönüşlerde de bir diğer yukarıdaki önemli bölgemiz 1825-1822 olacak. 1825'in kırılımı tekrar bizi 1853'lere doğru bir yükselişin başladığını gösterecek. Dolayısıyla gene burada da bir üçlü dibimiz de var. Önümüzdeki hafta şuna bakacağız. 1780 altında kapanışlar görüyor muyuz? Yoksa buradan yükselişler bu direnç bölgelerine doğru güçlenerek devam mı ediyor? Evet, ons altın ve ons gümüşte durum bu. Peki gram altın, gram gümüşe bakarsak ne göreceğiz? Gram altın için şu seviyeyi vermiştim, şu aralığı vermiştim. 1773-1768 önemli demiştik. 1768 altında kapanışlar stop olmayı gerektirir demiştik. Tam bu aralıktan gene son 4 saatte güçlü alımları gördük. Aynı şekilde tabii dolar Türk lirasına da benzer alımlar geldi. Onun da desteği oldu. Ons altın için aslında seviyelerimiz hala aynı geçerli. 1773-1768. Yalnız önümüzdeki hafta dolar Türk lirasında yükselişlerin olabileceğini düşünüyorum. Hem TÜİK Başkanı'nın değiştirilmesi hem Cumhurbaşkanı'nın tekrar faiz indiriminden bahsetmeye başlaması dolar Türk lirası tarafında biraz gerginliğe sebep olacaktır.
Bu da aslında ons altınlarımızı, gram altınlarımızı ve gram gümüşlerimizi satmamakla iyi ettiğimizin bir göstergesi olabilir. Ons bacağından da destek görürsek. İşte bu stop seviyelerimiz çok önemli. Bunları doğru belirleyebildiğimiz takdirde hem kendimizi ciddi büyük düşüşlerden koruyabildiğimiz gibi olası dönüşlerde de yatırımımızı koruma şansını bize veriyor. Bu bölgeden aslında gene güzel bir alım fırsatı vermiş oluyor. Aşağıda 768 kırılmadığı sürece bu bölge alım için gerçekten ideal bir bölgeydi. Yani umarım değerlendirenler olmuştur. Bundan sonraki dönüşlerde de gene 768 altı stop olmak şartıyla alımlar denenebilir gram altında. Bir de gram gümüşe bakalım. Gram gümüşte de benzer bir durum var. Burada 9.37 altı stop demiştik. Bu bölgeye kadar satışlar derinleşemedi bile. Gene son işte 4 saatte hem dolar Türk lirasına hem onslara gelen alımlardan dolayı burada da bir tepki gördük. Yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgesi 10-17-9.98 aralığında. Gene haftanın ilk günü bu hafta sonu Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar, TÜİK Başkanı'nın değişimi, dolar Türk lirasına etkisi gram altını ve gram gümüşü de mutlaka etkileyecektir. Bunları takip edeceğiz önümüzdeki hafta. Evet, pazartesi sabah tekrar görüşmek üzere diyelim. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın.